Ayasofya, görkemi yüzyılları aşan, sırları efsanelere konu olan tüm dinlerin kutsalı, ölümsüz mabet Ayasofya. Bizans İmparatoru Justinianus'a "Ey Süleyman, seni geçtim" dedirten Fatih Sultan Mehmet'in fetih namazı kıldığı Ayasofya neden bu kadar önemli? Ezoterik öğretilerde Ayasofya üzerine yazılan ve söylene gelen efsaneler neler? Ayasofya, Konstantin'in oğlu Konstantius tarafından 360 yılında inşa edilmiş ve büyük kilise anlamına gelen Megale Ecclesia ismini almıştır. Yapıldıktan kısa süre sonra Ayasofya ismiyle anılmaya başlanmıştır. Ay, kutsal, Sofya bilgelik anlamına gelmektedir. Bir kilise için kutsal bilgelik ismi oldukça anlamlıdır. Çünkü 4. yüzyılda Sofya ismi Hz. İsa'ya atfedilmiş bir lakaptır. Ayrıca onun kimliğini oluşturan bilgelik de paganizm öğretisinin önemli bir simgesidir. Yani Tanrıça bilgeliğinin adıdır. Bu yüzden Ayasofya'nın bir zamanlar ezoterik bir okul olduğunu düşünenler de vardır. Pagan kültüründe ay tanrıçası Hekate ile sembolize edilen tanrıçanın 3 yüzü bulunur. Bakire, olgun kadın ve yaşlı bilge kadındır. Hristiyanlar paganları yok ederken pagan öğretiler Hristiyanlık dininin içine sızmış, böylece Hz. Meryem Bakire'yi, Mecdelli Meryem olgun kadını, Sofya'da yaşlı bilge kadını yani bilgeliği temsil etmiştir. Bu da bize Sofya isminin pagan yönüne işaret eder. Ayasofya daha önce 2 yıkım geçirmiş. İkinci yıkımın sebebi olan Nika isyanı ilginç hikayeler barındırmaktadır. Kısaca Nika isyanından birkaç anekdot paylaşıp bu konuyu bağlamak istiyorum. Hipodromda düzenlenen at arabası yarışlarında ekipler birbirinden ayırt edilmesi için kırmızı, mavi, yeşil ve beyaz renklerde formalar giyer ve arabalarını bu renklere boyarlardı. Zamanla her takımın taraftar kitlesi olsa da 4. yüzyıl içinde geriye maviler ve yeşiller kaldı. Anlayacağınız kırmızı ve beyazlar küme düştü. Geçen yüzyıllar bu eğlence faaliyetini politik mücadeleye çevirmiş ve radikalleşmelerine neden olmuştur. Bir yarışma esnasında 2 grupta kendilerine haksızlık yapıldığını düşünerek isyan eder ve beraberce zafer anlamına gelen Nika diye bağırdılar. Evet, benim de aklıma bugünkü futbol takımları ve fanatik taraftarları geldi. Her neyse, isyan büyür ve imparator hipodromu terk eder. Şehirde günlerce sürecek büyük bir yangın başlar. Sarayın etrafı sarılır. Justinianus'un kellesini isterler. Bir spor mücadelesinin fanatik taraftar gruplarıyla başlayan isyan şehri yok etme derecesine gelmiştir. İmparatora karşı ayaklanan halk İstanbul'da Ayasofya ile beraber sayısız kutsal mekanı ateşe verince maalesef şehirde çok ciddi yıkımlar olmuştur. Günümüzde yakın tarihte yaşadığımız olaylara ne kadar da benziyor değil mi? Olayın devamında Justinianus halkının bu gözü kara isyanından dolayı şehri terk etmek istemiş ama İmparatoriçe Theodora kalması yönünde ikna etmeyi başarmıştır. Eşinin etkisiyle isyanı bastırmaya karar kılmış ve vahşi Got süvarilerinden oluşan paralı askerleri isyancıların üzerine salar. Bizans tarihçisi Prokopius'a göre 30.000 isyancı kılıçtan geçirilmiştir. Justinianus'un Got süvarileri sayesinde binlerce kişinin kanıyla yıkanan meydan, Bizans'ta hipodrom, Osmanlı'da at meydanı ve günümüzde Sultanahmet Meydanı olarak bilinmektedir. Ayasofya, binlerce isyancının kılıçtan geçirildiği ayaklanmadan sonra yeniden inşa edilmiştir. Yapımının 4 yıl 12 ay sürede bitmesinin nedeni inşaatta devşirme malzemelerin kullanılmış olmasıdır. İmparatorluğun Kizikus, Efes, Mısır ve Baalbek bölgelerinden getirilen hazır sütunlar ve malzemeler yapının hızlıca yeniden inşasını sağlamıştır. Ayasofya, Justinianus döneminde daha görkemli bir yapı haline getirmiştir. Ayasofya'yı eşsiz kılan devrin ulu mimarlar Miletli, yaşlı Isidoros ve Aydınlı Antmios aslında Anadolu mimarlarıdır. Bu açıdan bakarsak Ayasofya'nın bugünkü ihtişamlı mimarisinde Anadolu kökenli değerli ellerin dokunuşu vardır. Böylece Justinianus
537 yılında yeni ve görkemli kilisesine kavuşmuştur. Dönemin tarihçilerinden Prokopius'un aktarımı ile Ayasofya muhteşem bir tören ile ibadete açıldığı gün İmparator Justinianus Kudüs'teki Hazreti Süleyman Mabedi'ne atıfta bulunarak "Ey Süleyman, seni geçtim" diye gururla haykırmıştır. Şimdi burada önemli bir noktada Süleyman Tapınağı. Kizikus'taki Marmara bölgesine adını veren mermer ocaklarının bulunduğu Bandırma Erdek civarındaki Hadrianus Tapınağı'ndan getirilen hazır malzemelerin görkemi ve ihtişamı zamanla halk arasında malzemelerin Süleyman Tapınağı'ndan getirildiği efsanesinin doğmasına sebep olmuştur. Bu aklımızın bir köşesinde dursun, sizinle dönemin tarihçisi Prokopius'un 554 yılında yazdığı Yapılar adlı eserinde ihtişamı, yapının muazzamlığı, şehre hakimiyeti ve kutsallığının yanında şu önemli cümleler geçmektedir. Buraya dua etmek için girenler bu eserin sanat ve insan gücüyle değil, tanrısal bir gücün etkisiyle yapıldığını anlar ve zihnini Tanrı'ya yönelterek gökte dolaşır. Prokopius bu yapının imparatora gelen tanrısal ilhamla yapıldığını birçok kez ispatlamaya çalışmıştır. Bu arada Ayasofya'da var olan önemli bir yapı da İmparator Kapısı. Üzerindeki ilginç ezoterik sembol bizzat Süleyman Tapınağı'nı işaret ediyor. Ayasofya, Bizans'a göre en kutsal yerdedir. Ancak kutsal bir mabet daha vardır ki o da Süleyman Tapınağı'dır. Süleyman Tapınağı, Ayasofya inşa edilene kadar dünyanın gördüğü en kutsal yapıdır. Fakat Ayasofya ile birlikte bu namını ona bırakmıştır. Ayasofya'da tıpkı Kudüs'teki Süleyman Mabedi gibi kutsal kaya üzerindedir ve oradaki kutsallık anlayışının devamıdır. Ayasofya inşa edildikten sonra Justinianus'un yumruğunu havaya kaldırıp "Ey Süleyman, seni geçtim" diye haykırışı da aslında iki mabet arasındaki bu rekabete bir atıftır. İşte bu rekabetin simgesi Ayasofya'daki İmparator Kapısı'nın üzerinde yer almaktadır. İmparator Kapısı üstündeki tapınak sembolü Kudüs'teki Süleyman Mabedi'nde bulunan tapınağın ta kendisidir. Ayasofya'nın kurulduğu tepe hangi kutsiyeti barındırıyor? Büyük bir mabedin kutsallığı elbette inşa edilmiş yerden başlar. Sarayburnu ilk zamanlardan beri kutsal kabul edilmiş bir yerdir. İstanbul'un en gösterişli yüksek tepelerinden biridir ve neredeyse bütün şehre yukarıdan bakan bir inanç merkezidir. Ayasofya'nın 360 yılında ahşap çatılı ilk yapısı olan büyük kilise inşa edilmeden önce Sarayburnu tepesinde önemli bir pagan tapınağı olan Ana Tanrıça Tapınağı bulunuyordu. Ardından Artemis Tapınağı da yine bu bölgede inşa edildi. Bugün baktığımızda da oranın aslında neden tercih edildiğini anlayabiliriz. Sultanahmet Camii, dikili taşların ve imparatorlukların orada bulunmaları elbette tesadüf değildir. Başka merak uyandıran bir bölge ise üst katta bulunan Deisis mozaiğidir. Günümüze yarısı kalmış olsa da halen Ayasofya'ya başka bir hava katmaktadır. Bu mozaik özellikle Haçlı seferlerinden sonra Bizans kiliselerinde çok sık görülen bir semboldür. Deisis mozaiği, kıyamet gününde Hz. İsa'dan şifaat dilenmesini anlatır. Deisis tüm insanlar için son bir yakarıştır. Mozaiğin üzerinde kutsama işareti yapan Hz. İsa, Hz. Meryem ve Vaftizci Yahya vardır. Ayasofya'da bulunan büyük hat levhaları, Kazasker Mustafa İzzet Efendi tarafından yapılan dev eserler Ayasofya'ya ihtişam kazandırıyor. Levhalar dışında Kazasker Nur suresinin 35. ayetini de kubbeye işlemiştir. Büyük hat levhaları Sultan Abdülmecit döneminde 1847-1849 yılları arasında Ayasofya'ya kazandırılmıştır. Ayasofya'da en çok ziyaret edilen yerlerden biri de hiç şüphesiz Terleyen Direk'tir. Esrarengiz hikayeleriyle ziyaretçilerini kendine yönlendiriyor. Kilise dönemi efsanesine göre Aziz Georgios adında keramet sahibi önemli bir Hristiyan azizi elleriyle hastalara şifa dağıtır. Ayasofya yapımı bittiğinde Aziz Georgios şifasını bu sütun üzerinde aktarır ve ellerini bu sütuna sürenlerin iyileştiğine inanılır. Günümüzde ise baş parmağını deliğin içindeyken tam döndürebilmek
dileğinin kabul olduğuna işaret eder. En çok ilgimi çeken bir yer ise kubbedeki 4 melektir. Kerular olarak da bilinir. Ayasofya'nın kubbesindeki 4 meleğin ahit sandığıyla ilgili olduğu söylentileri hep heyecanlandıracak cinsten Kur'an içinde İsrailoğullarının kutsal eşyaları bulunan ahit sandığını tasdik eder. Ahit sandığı kayıp ve kimse nerede olduğunu bilmiyor. Ahit sandığının İstanbul'da olduğu ile ilgili varsayımlar çoktur. Bunlardan biri Romalı komutan Titus'un Süleyman Tapınağı'nı 2. kez yıktığında ahit sandığını bulduğu eşyalarla birlikte Roma'ya götürdüğü yönündedir. Roma'dan sonra ise İstanbul'a getirildiğidir. Kutsal emanetlerin büyük bir bölümünü İstanbul'a getiren kişi imparatorun aşırı dindar olan annesi Helena'dır. Kudüs'e gitmiş Hristiyanlığın tarihine ait ne varsa toplayıp getirmiştir. Sırlarla dolu bu mabet kutsal emanetleri barındırıyor, belki de Tevrat'ın Mısır'dan çıkış bölümünden Rab aynen şunu söylüyordu. Levha sandığının üstündeki kerullar arasından söyleşeceğim. Kısaca Ayasofya, bilinmeyenlerle dolu sırlarıyla, tarihiyle, kutsallığıyla, birçok dinin ortak noktasıyla, imparatoruyla, melekleriyle ve tabii ki Fatih ile, hoşgörüsüyle günümüze ışık tutmaya devam ediyor. Ayasofya demek, dünyanın düzeni demek, kardeşçe yaşamak demek, tüm inanışlara aynı pencereden bakmak demek. Evet dostlar, Ayasofya'nın sırlar ve efsanelerle dolu tarihini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yorumlarınızı merakla bekliyoruz. Bu ve bunun gibi videoların devamını istiyorsanız kanalımıza üye olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.